Herkese selam arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Eve koştur koştur geldim çünkü fragman geldi. Bu videoda hem tepkimi hem fragmanda yakalayabildiğim detayları göreceksiniz. Çok bekletmeden hemen başlayalım istiyorum. Şu anda kanalın katıl üyelerini görüyorsunuz. Kanala desteğiniz için çok teşekkürler. Ben Saadet ve hoş geldin. Sen videoyu beğenip yorum atarken ben fragmanı izlemeye geçiyorum. Ürperiyorum şu anda. Olmayan örümcek hislerim ürperiyor. Taktı maskeyi. Üf. Efsane düşüş. Bir dakika. Maskenin içinden görüyoruz. Yani maskenin içinden gözlerini görüyoruz. Detaya gel. Ya mektup yazmış. Kime? Kendini hatırlatmak için. Aa, makinede yıkıyorum. Dondurarak konuşuyorum. Kaçırmamak için makinede yıkıyor şu anda. Çizgi romanlarda şöyle bir referans vardı arkadaşlar. Makineye atıyordu ve kıyafetlerin geri kalanı maviye dönüşüyordur. Yani rengi bulaşıyordu. Şehrin anahtarını mı alıyor? Şehrin anahtarını alıyor. Kate City. Şehrin anahtarını alıyor. Kingpin. Şu an ben spoiler yedim. Fragmanı detaylı izlediğinizde belki siz de spoiler yiyeceksiniz. Çok fazla üstünde durmak istemiyorum. Tadımız kaçmasın. Ya bir dakika ya. Şehrin anahtarını tutuyor. Niye bunu eklediniz ki? Niye böyle bir şey eklediniz? Üf, sahnelere bak. Punisher. Eğlenmiyorum, Punisher geldi. Sonunda Punisher izleyeceğiz bir kez daha. Ay çok iyi. Mermi... Çok iyi. Kapatıyor. Ateş ediyor. Kapatıyor ama ya ateş etmesi için engellemeye çalışıyor ama işe yaramıyor. Spidey sensors. Ya. Paul mu bu? Çizgi romanlarda çünkü şöyle bir şey var. MJ başka bir beyefendiyle bir ilişki yaşıyor. Çünkü hatırlamıyor Peter Parker, Spider-Man'i vesaire. Hafızası siliniyor çünkü. Bir şey oluyor. Koza. Ağıtıcı yok. Ağlar çünkü kendi kendine çıkıyor. Vücudu taranı. Dr. Banner. Green Hulk. Allah'ım, çekim açısı çok iyi bu arada bak. Devasalaştırmışlar. Ay çok heyecanlıyım. Zihnine bir şey oluyor. Mutasyona uğruyor. Fırlatlar. May Parker. Kim esir? Geri gel. Kim? Kapalı bir alanda birisi var. Kapalı tutuluyor. Örümceklerin ne diyor? Örümceklerin 3 yaşam döngüsü vardır. Bu kadın kim? Adamın zihnine girdi kadın. Yani kadının zihninde de birisi var. Sadie Sink. Bir dakika, Punisher'ın alanı orası da Peter Parker mı dönüşüyor? Kontrol ediliyor yani. Kelimeler çok iyi arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ne diyor bu? Çok karışık konuşuyorum tahmin ediyorum ama şöyle açıklayayım. Her sahnenin açıklaması kelimelerle aslında böyle kontrol ediyor. Orada mesela karakterlerin hani zihnine girilmiş, kontrol ediliyor. O bir şeyler oluyor. Kim kontrol ediyor? Scorpion. Tamam. Üf. Allah'ım. Frank'i görmek o kadar mutlu ediyor ki beni. Bak, Castle'ı görmeye bayılıyorum şu anda. Hani tamam, herkes tahmin ediyordu, söylüyordu ama bu şekilde görünce, böyle resmi fragmanda görünce insanın kalbi böyle yerinden çıkacak gibi oluyor. Bir dakika, Gwen Stacy sahnesine çok benziyor. Ya Peter Parker'ın kalbi yine kırık arkadaşlar, yine kırık. Ya hüzünlü bir havası var. Kadın tepki vermedi. Neden? Bak, otobüse çarpıyor. Değil mi? Direkt çizgi roman kapaklarına referans var. Amazing Spider-Man 15. fasikül filan. Muhtemelen. Çok paylaşıldı, oradan biliyorum.
Bumerang mı? Kızıl ninjalar kim? Bir dakika dur çok fazla detay var. Kızıl ninja kim? Yani kim bu ninjalar? Niye varlar? Bir şey söyleyeyim mi? Aklıma direkt Han tarikatı geliyor. Daredevil'da çünkü öyle bir şey oluyordu. Öyle bir yenilenme oluyordu. Hatta sonrasında Shadowland, Gölge Topraklar kısmında, çizgi roman tarafında hani Daredevil kendi benliğinden daha farklı bir benlikle doğuyordu. Daredevil'ın yeniden doğuşu oluyordu ve burada aslında gerçek o iyi hani yumuşak tarafı tamamen ortadan kayboluyordu. Hatta ben incelemelerde hep şey diyorum, hani direkt Daredevil'ı Gölge Topraklardan okursanız çok yanlış tanırsınız diyorum. Ama onlar değil herhalde ninjalar ya. Gözleri niye kararıyor? Örümcek ağı kılıcı tuttu. Kesilmedi. Ama az önce Frank ateş ederken silahın ucunu kapatmıştı ağlar ve kurşun deyip geçmişti ağları yani. Şimdi kılıcı neden tutuyor? Dönüşümü geçirmiş. Bir şey dönüşümü geçirmiş. Yeniden doğuş diyor. Bak, az önce ne dedim? Kelimeler fragmandaki sahneleri çok fazla anlatıyor aslında. Ya bu kızıl ninjaları gösteriyor mesela. Şu anda fragmanın kaçıncı? 2.18 ve yeniden doğuştur diyor. Bir şey var. Ne var? Yani çok teoriye de boğmak istemiyorum ama kimse bilmiyor tabii kim olduğunu. Ya bir dakika arkadaşlar. Bir daha izleyeceğim. Çok fazla detay yok mu? Muazzam sahneler. Tamam, biraz AI duran yerler de var ama hani böyle uçarken kostümü falan kırışıyor ya. Detaylara bak. Bir daha bakıyorum şu anda. Bir de biliyorsunuz arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Hani fragman aslında çok daha heyecanlıydık ama Sony ve Marvel farklı bir pazarlama stratejisi denediler ve dünyanın dört bir tarafına böyle fragmandan kesitler gönderdiler. Bunun için de Türkiye'de vardı. Burası çok gurur vericiydi benim için. O arkadaşı da tebrik etmek gerekiyor bir noktada. Şu anda fragmanı izleyince böyle ekstra bir heyecanla oldum. Çünkü No Way Home olaylarının üzerinden 4 yıl geçmiş. Karanlık ve ağır çekimler çok fazla var. Peter Parker'ın bir de fiziksel olarak da ne kadar değiştiğini görüyoruz karakterin. Hani oyuncuyu da tebrik etmek gerekiyor. Hepimizin dikkatini çekmiştir çünkü burada Peter Parker biraz daha böyle yalnız. Hem fiziksel hem mental olarak kimse hatırlamıyor onu. Fragmanın sonlarında mesela yeniden doğuş kelimesi sürekli yankılanıyor ya. O bilmiyorum, orada bir şeyler var. Büyük bir şeyler var. Sanki Daredevil'a da bağlayacak. Çünkü şehrin anahtarı da Peter Parker'a verildi. Fragmanda aynı zamanda bir Spider-Man'in dönüşüm geçirdiğini de görürüz. Hani bir simbiyotla da ya da bir enfeksiyonla da bir mutasyona uğruyor. Banner'dan falan yardım almaya gidiyor. Tabii Banner da tanımıyor onu. Orası da çok keyifli. Benim için muhtemelen en iyi detaylardan birisi Punisher detayı oldu. Punisher'ı acayip seviyorum. Punisher'la Spider-Man arasında bir gerilim var bir noktada ama bir noktada böyle sanki düzelen böyle tatlı bir atışma da var gibi. İzlemek için çok sabırsızım şu anda. MJ ile olan konuşması, o kısım ya çok fazla detay var, çok fazla. Sadie Sink'in Jean Grey olarak gelmesi detayı var ki orada şöyle bir önemli durum var. Fragmanda karakterlerin zihninin kontrol edildiği, hatta önce kadının sonra adamların böyle atlamalı katmanlı bir şekilde zihinlerinin kontrol edildiğini görüyoruz. Hani o sırada hani Peter'a da bir zoom yapılıyor tabii. Spider-Man'e de bir zoom yapılıyor. O sahne çok iyiydi. Bu sebepten hani Jean Grey geliyor olması çok muhtemel. Bunu neden söylüyorum? Wonder Man dizisini izlediyseniz orada da artık mutantlarla ilgili devasa bir açılım yapıldı ki bu da zaten Doomsday'e giden yolda çok normal. Hani X-Men'i nasıl göreceğiz başka? X-Men'le ilgili bir film yok şu an MCU içerisinde. Scorpion var, Boomerang var, çok fazla detay var. Kostüm muazzam, kostüme bayıldım. Bir noktada bir daha izliyorum. Baştan izliyorum ister istemez. İnerken mesela Peter binadan kendini atarken onun gözünden hani gözünü görüyoruz maskenin içinden. Kostümü böyle kırışıyor rüzgarda, sallanıyor yani. Makinede yıkadığı detay çok iyi ya. Orada kıyafetlerin maviye dönmesi lazım ama bu şehrin anahtarını neden hani gösteriyorlar onu anlamadım yani. Orası bilmiyorum. Umarım spoiler değildir ve şu anda yanılıyorumdur. Çünkü Daredevil'ı biz niye izleyeceğiz o zaman? Yine de Frank'i görmek çok iyiydi. Ağları güçleniyor Spider-Man'in. Hani namluyu tutamazken bir noktada kılıçta kesilmeyecek bir noktaya geliyor ve bileklerinden direkt çıkıyor. Yani atıcıyı kaldırıp atıyoruz. O kısım da çok keyifli. Spider-Man delisi değilim ama izlerken çok keyif aldım. Hani yıllar sonra Spider-Man'i bu şekilde görmek belki de yetişkin ruhumu yaralarını iyileştirecek. MJ detayı çok keyifli bir noktada. Çünkü MJ ile hani duygusal bir kırgınlık vesaire de yaşıyorlar. Müzikler falan çok iyi. Peter'ın kendi içinde anlam arayışı orada düşüyor ya mesela fragmanda bana neler oluyor diyor ve düşüyor. Orada bir değişim, bir mutasyon olduğunu sonrasındaki hani kozanın içinde uyanmasından anlıyoruz. Orada zaten ağ atıcıların olmadığını görüyoruz. May Parker detayı. Ya Mephisto anlaşmasını nasıl verecekler bilmiyorum ya da
verecekler mi? Hiçbir fikrim yok film içerisinde ama biz Iron Heart'ta zaten bunu detaylıca Mephisto'yu görmüştük. Tekrar bakıyorum. Şöyle bir sahne var. Spider-Man'i bir radyasyon makinesi gibi bir şeyin içine sokup tarıyorlar ya. Orada mesela ekranda gücünün yükseldiği, gücünün ne kadar yükseldiğini arttığıyla ilgili detaylar da direkt alenen verilmiş. Şimdi Gri Hulk mevzusu var. Onu görecek miyiz? Nasıl göreceğiz? Şöyle bir şey var. Banner'ı çektikleri sahneyi böyle alttan çekiyor ya kamera. Hani omzundan çekiyor Peter Parker'ın ve orada hani Banner biraz daha devasa gözüküyor. O sahne çok hoşuma gitti. Yani şu anda bunu sizinle paylaştığım için ayrı keyifli hissediyorum. Yakaladığınız detaylar varsa muhakkak yorumlarda hani benimle paylaşın. Gözümü alamıyorum fragmandan. Bir soru işareti var. Hulk mı acaba fırlatıyor Spider-Man'i diye düşündüm. Çünkü hani böyle bayağı bir fırlatılıyor orada Spider-Man. Çok fazla detay var. Muhtemelen filmin en kritik anlarını almışlar. Fragmana eklemişler. Eğer bunların dışında üst düzey anlar da verilirse filmin içinde diyecek hiçbir şey yok bence. Bence ilk fragman çok iyi. Çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Hani bir oda var ya bir şey cam fanusun içinde tutuluyor. Jean Grey olabilir gerçekten. Çünkü o zihinsel olarak da kontrol edebildiği için ya muhtemelen hani mutantları zaten bir noktada girmeleri gerekiyordu. Spider-Man filmi de bunun için bence mükemmel olacak. Spider-Man yepyeni bir gün çizgi romanını da hani Türkçe çevirisi olduğu için okuyabilirsiniz arkadaşlar. Hani birebir uyarlanır mı bilmiyorum ama bu çizgi roman zaten toplama bir cilt. Buradan da birçok detay içerdiğini düşünüyorum filmin. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Benimle birlikte paylaşmış oldunuz. Detayları yorumlarda konuşalım. Yakaladığınız ince noktaları benimle paylaşabilirsiniz. Belki gözden kaçırdığım çok fazla şey vardır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bakma, cesaretini asla kaybetme.